Merhabalar. Böyle çok romantik bir şekilde açtık. Merhabalar. Merhabalar Onur Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ederim Pelin'cim. Sen nasılsın? İyisin. İyiyim. Bir şey söyleyeceğim. Hoş geldiniz burada. Yani kalabalık chat. Hepinize selamlar. Çiğdem Hanım, Osman Bey, efendim Sıla burada görebildiğim kadarıyla. Hepinizi görüyoruz. Bizden önce gelmişsiniz. Ben sizi sonra fark ettim. Onur'um. Şimdi sen geçen hafta yayın yapmadın ya. Biri bizim şeye nedir onun ismi? Videonun altında Evet. şey yazmış. Bu ikisi de ayrıldı yazmış. Pek sevinen bazı insanlar da çok sevinmişlerdi. Ama işte gördüğünüz gibi Onur Akay yayınlarına buradan devam ediyor. Yani biz çarşamba günleri devam ediyor olacağız. Bilmiyorum artık üzülür Tabii. müsünüz, sinirli misiniz? Biz evlilik olmadan birlikte yaşıyoruz Pelin'le. Pelin Akil gibi değil yani. Ya bak bak şimdi bugün çok acayip haberler var. Onları bir toparlayayım. Şimdi Mert Ramazan Demir'den tabii ki bahsedeceğiz arkadaşlar. Yani Fatih Altaylı'ya çıktı, konuştu ama Evet. bomba. Orada çok özel şeyler söyledi. Orada dikkat etmeleri gereken çok özel bir nokta var. Neyse anlatacağım. Evet. Çok yani bu arada Onur'un bu sefer Mert Ramazan Demir cephesinden çok ciddi haberleri var yani. O yüzden sıkı durun. Ama izin verirseniz başka birkaç haberimiz daha var çok da önemli. Şimdi İbrahim Tatlıses'i konuşmazsak olmaz. Sağlık problemi yaşıyor. Durumu da oldukça ciddi diyebiliyorum. İbrahim Tatlıses haberiyle başlayalım. Buyursunlar İbrahim Evet. Bey karşımızda. Şimdi bir mikrop kapmış anladığım kadarıyla yurt dışı konserleri sırasında bir enfeksiyon alıyor ve hastaneye kaldırılıyor. Dün akşam itibariyle de ben durumu biraz ciddi biliyorum. Sen neler biliyorsun konuyla ilgili Onur? Evet, ben konuyu araştırdım. Zaten benim tarzımın haberleri biliyorsun. Uzmanlık alanın evet tövbe Evet. estağfurullah. Sağlık durumu çok iyi. İyi mi? Çok iyi. Evet. Bunu niye böyle soruyorum biliyor musun? Tabii ki çok iyi olsun. Sabah ben bu yayın hazırlanırken bir takım astrologlar ısrarlı bir şekilde işte bir ünlü hayatını kaybedecek falan yazıp yazıp duruyordu. Altına da sürekli İbrahim Bey ile ilgili bir şeyler, yorumlar geliyor. Ben hani bu çok konuşuluyor. O yüzden senden duymuş olmak istedim. Yakınlarıyla mı konuştun? Nedir? Ne yaşanıyor şu an Ben hastanede? direkt kendisini aradım. Ah, ha konuşuyor telefonda. Tabii çok Ne, iyi. ne Ve dedi? şöyle dedim. Gizli vefam her şeyim. Çıkıp gel neredeysen. Gel neredeysen. Dedi. Gel neredeysen dedim. Öyle Düşünsene. önemli bir ya öyle bir yüreği değişik bir adam ki hep ağlıyor hep. Yani Allah uzun ömür versin. Çok kıymetli bir ses. Önemli Gelmiş bir geçmiş en sanatçı. büyük ses. Bir daha böyle bir ses. Ben hiç duymadım böyle bir ses. Ama eminim hayatında pişmanlıkları vardır. Eminim canını Tabii yaktığı olmaz bir mı? Onun için işte gizli vefa merşeyim. Çıkıp gel neredeysen diyor. yani canını yaktığı birçok hanımefendinin de ahı vardır efendim. Bunu söylemezsem olmaz. Kimse kusura bakmasın. Ama tabii ki Allah uzun ömür versin. Sağlık, sıhhat diliyoruz. Ama Hepsi hepimiz de ona de çok şeyler şahit. borçlu. Şöhret borçlular. Yani o da bir süre insanın canını yaktı Onur ya. Yanlış Yak, mıyım? Bir sürü kadının doğru, canını yaktı yani. doğru. Bunu kendi de biliyor. Zaten hep ağlıyor. Ah, Herkesin yanında. Evet. yani hep ağlıyor değil mi? Hatırlarsın Evet. Aslen'e programa çıktığında da ağladı. Derya Ve Tuna'nın çocuklarına da gizli vefam her şeyim demiş. Gizli vefam her şeyim demiş. işte şey oluyor ya hani hayat böyle bir hastaneye düştüğünüz zaman daha da sağlık problemi ki yani İbrahim Tatlıses'in yaşadığı daha önceki problemi de hepimiz biliyoruz. Hani öldürmeyen Allah öldürmüyor dendi. Hesaplaşıyoruz. Bu dünyada hesaplaşıyoruz. Ben bu kadar. Teşekkür ederim Şebnem Hanım. Bu kadarını söyleyeceğim. Hani çok üzüldüm. Allah şifa versin ama bu tabii ki bizim hafızamızın silinmesine sebebiyet vermiyor. İyi, sağlığının iyi olmasına sevindim. Peki bir fotoğraf getireceğim şimdi Evet. önüne. Oğluyla kızını getirebilir miyiz Nevzat Beyciğim? Hah, Tabii. şimdi Dilan ve Ahmet. Büyük oğlu ve Dilan Çıtak biliyorsunuz kızı. Hastanenin önünde bir açıklama yaptılar. Bu konuyla ilgili konuştun mu? Çünkü çok ciddi bir problem, bir küslük durumu vardı. Ahmet'in hatta ayağında kelepçe var bildiğim kadarıyla. Yaklaşamıyor yani. Tabii. Tabii. Hatta yaklaştığı zaman da sorunlar yaşanmış. Hı hı. İbrahim Bey devreye girmiş, çözülmüş. Yani ben izin Hani verdim demiş. sınır ihlali var ya kelepçe. Evet, evet. Peki Ondan hani dolayı.
Peki şey dedi mi, madem telefonda konuştun diyorsun, hani hesaplaşıyorum Onur kendimle artık, efendim ne bileyim ben burada, çünkü hani oğluyla Yok kızıyla yok, ciddi. öyle şeyler konuşmadık. Sadece tansiyonu 19.5'e kadar yükselmiş. Allah korumuş gerçekten. Çocuklarını görünce. Seviyor onları, çok seviyor. İbrahim Bey çok duygusal. Yani Ahmet Bey de bu İşte röportajda biraz arkadaşlar. önce dediğin şeyler var ya Pelin'cim. Hani ah aldı dedin. İşte bak çocuklarıyla Bunu onu da yaşıyor. Bunu herkes söylüyor. Yani hani bu bir tek benim söylediğim bir şey değil. Bana kızarsa şu an izleyip kızabilir, anlıyorum. Çok kıymetli bir isimsiniz. Çok kıymetli bir sanatçısınız ama hani bazı şeyler de tarihe geçiyor. Ama Ahmet Bey burada şey dedi. İnşallah dedi, artık dedi bu noktadan sonra aradaki şeyler, hani iletişime mani olan şeyler çekilir ve biz babamızla birebir iletişime geçebiliriz dedi. Yani bu önemli. Dilan da aynı şekilde. Yani baba ve evlatları arasında kimse girmesin demeye getirildi bu röportajda. Evet, evet. Küslük de bitmiş. İnşallah bu şekilde devam eder. Yani bu bitmiş haliyle devam eder diye Aslında umuyorum. bunu İbrahim Tatlıses istiyordu. Öyle çok da önemli bir sağlık durumu yok. Belki de Ah, onları görmek istedi. İşte olabilir. yok artık, yani çocuklarını Barış şimdi kendini hastaneye yatıracak hali yok adamın Hayır herhalde. hayır öyle değil. Bir rahatsızlığı var da o kadar önemli bir rahatsızlık değil. Sağlık durumu çok iyi. Hı, iyi, sevindik o zaman. Çünkü herkes böyle çok sabahtan beri bir felaket tellallığı yapıyor bu konuyla ilgili. Olmamasına, yani hani öyle olmamasına sevindik. Dilan'ın O da zaten felaket tellalı olan benim Türkiye'de biliyorsun. Olsa ben en başta ben söylerim. yayını şu an açanlar için şöyle bir şey söyleyeceğim. İbrahim Tatlıses'ten bahsediyoruz. Onur demin dedi ki, yani şu İbrahim Bey hastanede ya şu an. Telefonla aradım dedi. Ya bak, hastanedesin, bir ünlüsün ve Onur Akay seni telefonla arıyor. Yani bu şey gibi bir şey, yani haydi toparlan geliyoruz gibi. Çünkü senin bu tip Tabii bağlamasalardı eğer. Bağladılar normal odada yani. Öyle yoğun bakımda falan değil. korkmuştum. Bağlamasalar şey olarak arardım. Ben Bülent Ersoy, İbo'yu hemen bağla kızım derdim. Yine Bülent bağlasın. Ersoy'la konuşuyor musun bu aralar? Biz Tabii hiç irtibat konuşuyorum, halinde. görüşüyoruz. Evet. Bizim bölümü izlemiş mi? İzlemiş. Ne dedi? Beğenmiş mi? Çok beğenmiş. Sadece işte bazı şeyler keşke filme kalsaydı dedi. Filmi yapılıyor mu bu arada hakikaten Bülent Ersoy? Yapılacak. Evet, evet, evet. Bu güzel haber. Ben muhakkak görmek çok isterim Bülent Ersoy'un hayatını film olarak. Peki İbrahim Tatlıses'e çok geçmiş olsun diliyoruz. Çocuklarına da buradan. Ben Ayşegül Yıldız'ı da çok severim. Hepinize geçmişler olsun. Peki şimdi şuradan sana birkaç yorum, şunu bir küçülteyim yanlış. Evet. Efendim, ecnebice yazanlar var. Onları tercüme edemiyorum ama senin Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu fanları burayı doldurmuş vaziyette. Hasret bitti diyorlar. Sen ortalarda yoksun diye herkes çok mutsuzdu. İyi yayınlar Ha, dileyenler evet var. onunla ilgili de bir açıklama yapayım Pelin'cim. Yap Allah Onur aşkına. Akay Medya ile ilgili. Hah, Sadece editörlerle yaşadığımız bir sorundan dolayı ben Onur hı. Akay Medya ile ilgili bir yazı yazdım. Evet belki onurakay.com.tr kapanabilir yıl sonunda ama Onur Akay Medya hep devam edecek. Yani sen yorum yapmadın. Yazılarımı yazacağım tabii. Kanal 6 Haber'de yazıyorum. Sosyal medyada yazmaya devam edeceğim. Yani ben bu işi bırakmıyorum. Yurt dışı olayı da şöyle. Hı. Beğendiğim bir yer var. Oradan hani tatil gibi yılın belli bir ayları orada yaşıyorum. Ama oradan da yazacağım yani. Yine canlı yayına bağlanacağım. Kalimera, anladım. Okey, peki. Yani yurt dışına da gitmiyor, yerleşmiyor, gidecek, gelecek. Peki uyuşturucu operasyonu konuştunuz mu diyor Lunaral Stüdyo. Daha konuşmadık. Yani siftahla şeyle açtık. İbrahim Tatlıses'le açtık. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Şimdi uyuşturucu operasyonuna geçeceğiz. Ama tekrar Afra Mertçilere söylüyorum, bir yere gitmeyin. Çünkü gerçekten enteresan şeyler anlatacak. Uyuşturucu operasyondaki isimleri bir görelim mi Nevzat Bey? Böyle Evet. vesikalıkları var neredeyse hepsinin. En son operasyonundan bahsediyorum. Gelsin bakın. Uyuşturucu operasyonunu alalım Nevzat Bey. Hah, geliyor. Gelecek. Ben evet bakayım.
Fotoğrafları da alalım ama bir okuyayım. Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay okuyamadım, Üner, Bengü, Aslı Sipahi, çok uzun soyadınızı üşeniyorum okumaya, İlkay Şencan. Burada İlkay Şencan Simge Sağ'ın erkek arkadaşıymış galiba. Doğru mu? Evet. Peki. Şimdi burada da fotoğraf böyle keşke böyle bir kolaj yapmak durumunda kalmasa kimse ama böyle bir kolaj durumu var. Bengü'nün orada ne işi var Allah aşkına? Yani çok bilemiyorum ya, çok Evet. şaşkın. Orada bir kişininki pozitif çıkacak. Göreceksiniz. Bir kişininki pozitif çıkacak. Bir kişi pozitif çıkacak diyorsun. Okay. Evet. Evet. Diğerleri kullanmıyor. Şeyi bilemem. Erkek arkadaşını bilemem. Evet. Şimdi Simge Sağ'ından başlayalım. Simge Sağ'ın bir İşte videoyla. Simge Sağ'ın erkek arkadaşını bilemem. Evet. Şimdi Simge Sağ'ın erkek arkadaşından sabah bir tane şey geldi. Nedir onun ismi? Açıklama geldi. Diyor ki ben kullanıyorum. Simge'nin haberi yok. Hatta o açıklamanın fotoğrafı da bizde var Nevzat Bey. Alırsak onu oradan tam cümlesini. Allah Allah. Sevgilisi kullanan kişi bunu hissetmez mi? Bir de yani ünlü bir sanatçı en arkadaki masada Simge içtiğimi bilmiyor. Duyalıyorsa onu hisseder. Efendim? Bak diyor ki Simge içtiğimi bilmiyor. Malzemeler bana ait. Yani malzeme bulunmuş evde ki böyle bir açıklama yapıyor. Ne diyorsun? Ya çok ilginç. Öyle şey olmaz. Yani gizli gizli hani mesela normal tütün mamulü hani kullanırken şey düşünüyorum. Hani çocuklu evlerde balkonda o normal mamul kullanılıyor. Hani efendim pencere açıyor falan. Bu kokulu bir meret olduğundan. Mümkün değil yani. Böyle bir açıklama geldi. Simge Sağ'ın bir videosu var. Uzun. Hepsini almayız ama biraz dinleyelim isterseniz. Orada Simge şaşkın. Dünkü videosu Öncelikle bugün biliyorsunuz ki çok zor ve yorucu bir gün geçirdim. Ama yine de bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Bugün bizimle çok güzel ilgilenen İl Jandarma Komutanlığı'na, Adli Tıp Kurumu'na ve Beykoz Adliyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Bugün orada zaten saç ve kan testimi yaptırdım. Ardından da az önce Sağlık Bakanlığı onaylı özel bir laboratuvarda tekrardan gidip testimi yaptırdım. Sizlerle paylaşmak için sonuçların çıkmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Arkadaşlar ben kendime güveniyorum ve sonuçları da sizlerle paylaşmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Evet, içmediğini biliyorum. Doğru diyor. Ben hiç tanımıyorum. Yani hiç canlı görmedim. Ben sevgilisini tanımıyorum. Fakat içmediğini biliyorum. Peki ben şunu sormak istiyorum ya. Yani şimdi biraz sonra İrem Derici'ye paslayacağım. İrem Derici'nin bir videosu var. Bence çok önemli ama hatırlarsınız İrem Derici de bu operasyondan aynen işte gözaltı, işte test süreçlerine falan girmişti. Hatırlarsanız o da adli tıptan sonra özel bir laboratuvardan da yaptırdı. Ve sonra dedi ki ben kendime güveniyorum. Gerekirse tek tek her hepinizin evine gelir testimi gösteririm dedi. Şimdi ben bu hafta bir avukatla, bir çok sevdiğim bir avukat arkadaşımla bu meseleyle ilgili bir yayın yapacağım. Çünkü şunu anlamak istiyorum. Adli tıp benim bildiğim kadarıyla, yanlışsam düzeltin, en güvenilir kurum değil mi yahu? Adli tıp. Tabii ki kesinlikle oradan yanlış bir şey çıkması imkansız. Peki sevgilim, o zaman şimdi adli tıptan pozitif çıkınca ben bir de özel laboratuvara gideyim. Mesela Saadettin, şimdi geleceğim söyleyeceğim, kızacaksınız. Saadettin Bey de aynısını yapmadı mı, gitti. Hatta nerede? O zaten kullanıyordu. Evet. Yani ben şunu anlamakta hakikaten hukuken merak ettim. Avukata da soracağım. Yani adli tıp kurumu bendeki imaj, benim bildiğim adli tıp kurumu çok güvenilir bir kurum olduğundan dolayı. Bizi şimdi belli bir kitle izliyor. İşte onların da takipçileri var. Takipçilerine karşı öyle söylüyorlar. Ne kadarı inanırsa. Ya hayır, benim merakım belki hani kullanıyor kullanmıyordan ziyade kuruma güven yok anladığım kadarıyla ve hayır o kurumdan ne çıkıyorsa hepsi doğru. O zaman boşu boşuna özel laboratuvara gitmenin alemi de yok demek ki, bilemiyorum. Peki İrem Derici'nin videosu arkadaşlar çok önemli bence. Hani çünkü bu tip durumlarda ünlüler karışmaz. İrem kendini durduramamış. Sesi de alalım mı? Yani
Şakşuk yarın öbür gün geberip gideceğiz. Küs gitmek daha mı iyi yani? Bu değil, bu video Ben yanlış. mesaj attım bu arada Burcu'ya. Bu video yanlış video. Bu Burcu ile alakalı videosu. Ben Ama izledim. çok güzelmiş. Bu yanlış. Nevzat Bey yanlış koydu ama beni güldürdü. Evet. İrem'in bütün videoları güzel. Bu videoda da şey diyor. Burcu Güneş'le barışmış, onu anlatıyor ama diğer Evet. videoda şunu söylüyor. Anladım. Kavga sebebi de neyse boş ver o konumuz değil. Ona da girelim. Şey diyor ya. Şimdi İrem Derici dedi ki bu uyuşturucu operasyonuyla ilgili arkadaşlar. Ya dedi hani her gün işte bir isimler alınıyor, işte teste gidiyor, şu oluyor, bu oluyor. Ben dedi çok üzülüyorum, hatta ağlamış bu haberleri şey yapınca. Nedir onun ismi? Şunu söylemeye çalışıyor. Bu maddeyi nereden temin ediyorlar? Yani bu ülkeye bu madde nereden geliyora baksalar, tek tek ünlü isimleri böyle almasalar mı acaba? Şimdi bunu söyledim diye de çok tepki çekeceğim ama ağladım diye çok duygusal bir açıklama yaptı. Kendi hesaplarından yaptı. Sosyal medyada da bir sürü magazin hesabında o videoyu bulabilirsiniz, görebilirsiniz. İrem Derici'nin bu açıklamasına ne diyorsun peki? Doğru demiş bence. Çok Yani doğru. neden her gün uyandığımızda haftada 2 böyle işte ünlü isimleri duyuyoruz ama bu işi işte ne bileyim ben ticaretini yapan birilerinin daha büyük Şimdi hani tam açıkça anlatırım da Bilal sonra abinin işte, yanına gidelim diyorsun. işte yanına gitme ihtimalimiz var evet. Şurada biriniz Bilal abiyle ilgili bir şey sormuşsunuz ya, dur bakayım nerede? Bilal abi yakında aramızda oldu. Bu kadar bir bilgi vereyim evet. Konuştun Zaten mu? bir suçu yok. Konuştun mu Hayır, telefonda? avukatıyla, kızıyla, eşiyle konuşuyor. Evet. Bilal Özcan yakında yanımızda olacak diyebiliriz o zaman. Buradan da çünkü birkaç kişi sormuş. Sema Hanım selamlar Kaş'tan. Selamlar. Kaş ne güzeldir şu an Sema Hanım, Allah aşkına. Çıkın yürüyün, hava da çok güzeldir. Peki şimdi Mustafa Ceceli'nin bir açıklaması var. Mesela o da çok enteresan bir isim. Bu operasyonda dün açıklama yaptı. O videoyu alalım mı Nevzat Bey? Gerçekten böyle bir video çekmek zorunda kaldığım için inanamıyorum. Bugün hepinizin malumu kamuoyuna yansıyan konuyla alakalı gerekli prosedürler tamamlandı ve akla, mantığa, hayale hiçbir şekilde sığmayan bu iftiralarla bir alakam olmaması sebebiyle serbestlik kararı verildi. Bu algı operasyonunu yürüten, karalama kampanyasını, itibar suikastini yapanların kimler olduğunun farkındayım ve tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımın bilinmesini isterim. Teşekkürler. Haklı olarak sinirli. Bir kere kesinlikle algı operasyonu falan değil bu. Ne peki? Yani Mustafa Ceceli'ye zaten yapmazlar. Zaten sevilen biri biliyorsunuz bazı yerlerde de. Şey mi demeye çalışıyorsun? Hükümete yakın olarak bilinen bir isim mi demeye çalışıyorsun? Ben söyleyeyim onu mu? Aynen. Bir algı operasyonu da yapılmıyor yani. Yanlış. Açıklama da uygun değil. Peki algı operasyonu yapılmıyorsa adamın bu listede ne işi var? O zaman çevrelerini değiştirecekler. O çevrenin içinde bulunmayacaklar. Bulundukları zamanlarda yaptıkları bazı yanlışlıkları yapmayacaklar. Stüdyoda bazı şeyler yapmayacaklar. Daha çok şey yapmayacaklar yani. Öyle üstü kapalı konuşuyor ki. İbrahim Tatlıses biraz önce konuşurken söylediğim gibi gel seni şarkıcı yapayım deyip stüdyoya alıp da kızları kandırmayacaklar. Daha birçok şey. Evet. Böyle bir şey yapan, şimdi böyle bak bir şey söyleyeceğim aşkım. Şimdi Mustafa ben Mustafa Ceceli için demiyorum. Genel olarak diyorum bu operasyonla ilgili, müzisyenlerle ilgili diyorum. Niye romanları aldılar? Dünya Romanlar Günü. Hepsine getirenler roman zaten. Neyse. Şimdi konuları iyice aman Pelin, canlı yayındayız. Ben de seninle telefonda konuşuyoruz. Hayır şeyden şimdi sen böyle üstü kapalı konuşunca buradan hani şey çıkıyor, biraz hani açıklama ihtiyacı oluyor, daha kötü olur. Üstü kapalı bırakırsan tatsız olur diye açıyorum. Mustafa Ceceli'nin yanında konuşuyorsun ya, onu kastetmiyorsun değil mi bu söylediklerinde diye sorayım. Hayır.
çıkartmak tüm için. müzisyenleri, onun yorumu üzerinden tüm müzisyenleri kastetti. Daha da fena yaptı. Tam tüm müzisyenler dedi ki Bilal abinin yanında bir an önce tövbesi. Yani esasında peki algı operasyonu Ben yok Bülent dedi. Ersoy'a söyledim. Bülent Ersoy'a söyledim. O kişiye yani çok şey yapmayın dedim. Zaten bu isimlerin içinde bir kişi pozitif çıkacak. Göreceksiniz. İşte böyle de bir kopya vereyim. Böyle bir iddiası var onun. İsim vermeden geçelim. Evet. Yani Anlayan bugün anlar. Burayı bu izleyen bir anlayacaktır. Evet. vesikalık olan fotoğraf var ya Nevzat Bey. Onu bir alalım mı? Hani böyle kare olan. Onur Akay'ın orada bir iddiası var. Buradan diyor o kare şeyden, görselden alabilirsek. Bir kişi de diyor pozitif çıkacak diye iddiası var. Alabilir miyiz fotoğrafı Mustafa Bey, alalım artık ekrandan. Sanatçılarla uğraşmasın, sokaklara çıksınlar, torbacılar cirit atıyor demiş Zennur. Çok doğru demiş. Evet. Zennur Hanım, herhalde hanım diyeceğim size. Alabiliyor muyuz Tabii. o fotoğrafı? Nevzat Bey, fotoğrafımız yok mu? Kare olan görseli alırsak işte buradan teşekkür ediyorum. Buradan bir kişinin, Onur Akay'ın iddiasıdır. Buradan bir kişinin testinin pozitif çıkacağını söylüyor. Bir bildiğin var ki söylüyorsun diye düşünüyorum. Tabii. Tabii. Peki. Melek Mosso ile ilgili Melek Mosso ile ilgili de şöyle bir şey söyleyelim. Melek Mosso hap bulundu dendi. Nedir onun ismi, evinde. Ortaya çıktı ki psikiyatrik ilaçlar, reçetesi de var, doktoru da var. Hepsi çıktı. Hatta bunun üzerine Zeynep Farah Abdullah bir tweet attı. Dedi ki insanların hani kullandıkları psikiyatrik ilaçları mı konuşacağız artık? Bu kadar mı özel hayat deşifre oluyor diye bir sitemi var. Zeynep Böyle. Farah Abdullah. Yani kadının hani reçeteli kullandığı ilaçlar, tıpkı Dilan Polat'ın, Feyza Altun'un operasyonunda da ben Feyza'yı tanıdığım için biliyorum. Terapistinin verdiği ilaçlardı oradaki reçeteli ilaçlar, ama böyle hani herkesin reçetesini bilmek zorunda mı bu memlekette diye sormak lazım. Yani reçete de özel bir şey çünkü bence. Antidepresan kullanmak normal ama insanlar saklamak isteyebilirler. Tabii. Maalesef ki işte bunları konuşarak vakit geçiyor. İşte biz konuşuyoruz, magazin konuşuyor, bütün basın yazıyor. Bazı şeyler unutuluyor. Belki bir sebebi var bunların işte. Biri demiş ki senin söylediğin laftan, yani cümleden yola çıkarak arkadaşlarına dikkat etsinler dedin ya. Hani galiba Evet. belki de hani bir çürük elma oluyor, atıyorum. O sonra etrafına yayılıyor ya da mesela bir isim verirken herkes birden mi veriyor? Tabii daha önce bir masör vardı. Ben de kendisini severim. Yani çağırırdım masaj için sahne önceleri. Buradan da birçok kişiye gitmiş kişidir. Mersem 7-8 sene falan hapiste kaldı o masör. Neden? Mersem herkese bir şey taşıyormuş. Yani. Evet. Mesela şimdi taşımadıkları da var. Mesela ama ünlü isimlere de gidiyordu, masaj yapıyordu. Onlara taşımıyormuş. Birilerine taşıyormuş ama işte masörle sürekli görüştükleri için o zaman hepsi tabii yıllar önce böyle çok bu gündemde olan bir olay değildi ama hepsi ifadeye gitmişti yine. Buradan bir kişi de var onların içinden. Buradan yine Var. O masörle ortak arkadaşımızdı. Evet. Allah Allah. Bana da söylemedi. Hiç oradan bana özelden atmayın, bilmiyorum yani. İsim vermeyelim şimdi. İsim Hiç vermeyelim. Asla vermeyelim. Testlerin sonucunu beklemekte Bugüne fayda var. kadar en berbat halimle. Teşekkürler. Böyle Paris filtresi bile atmadan bir tane Reels koyacağım. Bu cadı avı artık benim çok canımı sıkıyor. Bu memlekete bu pislik nereden giriyor? Burada mı yetiştiriliyor? Bu baronlar kim? Bir oraları bulsak ya hep beraber güçlerimizi birleştirip. 8 Ekim'de ilk bizle başladı operasyon ve haberi ilk çıkan insan benim. Benim annem hasta. 1 Kasım'da 70 yaşına girecek. İlk beni evden alırlarken dediğim şey şuydu: annemi hemen arayın. Gram benden bir şüphesi olmasın. Çıkmadı. Kutlayacağız beraber diye. Yani insanların düşünecek
Bakmayın. Tabii ki güzel paralar kazanıyoruz, güzel hayatlar yaşıyoruz. Ama sendeki ana, bendeki ana. Sendeki Aynen. baba, bendeki baba. Hayattayız da hala onlar. Artık içime çok dokunmaya başladı. Ve bugünkü liste benim kalbimin yarısı hepsi, yani yarısından fazlası. 2 çocuğu olan ve hala belki emziren bir kadın da orada. Bizde de öyleydi. Daha 2 aylıktı çocuğu belki. Bu cadı avına bir son verelim be güzellerim. Vallahi billahi. Biz tabii ki vatandaş olarak devlet bize gel dediğinde gideceğiz. Saçımızı, kanımızı, her şeyimizi vereceğiz. İfademizi vereceğiz. Haksızız, haksızız değiliz. Masumuz. Ya bu da artık masum kelimesi de benim çok canımı sıkıyor. Çünkü en azından oradayız. İşin kökünü kurtalım lütfen ya. Bu çok geçmeyecek travma. Sabahın köründe bunları yaşamak büyük travmalar. Ben Ekim ayından beri yeni kendime gelmiştim. Bugün çok yakın arkadaşlarım listede görünce ben o sabaha geri döndüm. Ben o sabahtayım şimdi. Ben de onlarlayım. İletişim kuramıyorum. İnşallah ifadelerden, adli tıptan sonra hepsi sağ salam çıksın. Eşine, çocuğuna, dostuna kavuşsun hepsi. Köke inelim. Vallahi köke inelim. Hani biz göz önündeyiz, ünlüyüz falan. Sokakta neler oluyor, neler. Gözümün önünde. Tabii. 2 mahalle yürürken neler neler yaşıyorum. Önemli. Neler neler görüyorum. Peki. Herkes iyi olsun, hoş olsun. Bugün benim için çok Ben kötü bir şu gün anda- olacak. Alalım videoyu. Muhtemelen bir uyku ilacı bir şey al. Bunun sonunda da sanıyorum bir uyku ilacı alıp yutacak. Yani Ben şu anda terasta oturuyorum Pelin'cim. Burası bizim evin terası. Tamam. Hemen şurası cam. Buradan şimdi görünmüyor. Gece ben otururum, bazen şiir yazarım, bilirsiniz, paylaşırım. Şiiri yazarken şuraya motorlu 2 çocuk gelir. Çok da Evet. lüks, fevkalade güzel bir araba gelir. Ondan bir şey alır. Motorlu çocuğa para verir, giderler. Hep böyle her gece görürüm yani. Önce onlara bakmaları lazım. Yani İrem Derici'nin burada yaptığı şey şöyle önemli arkadaşlar bence. Yani bu ünlü camiası için geçerli değil, hayatta da hani böyle bizim başımıza bir şey gelmeden karışmıyoruz ya biz, hani etliye sütliye böyle durup dururken yani böyle bir şey başına geliyor ve yeni atlatmışken yine konuşması ben çok cesur buldum. Yani Evet. hiç görmezden Çok doğru. gelen Çok da güzel söylemiş. bir hareket. Çok. Ve O de- anne baba örneği ne kadar güzel. Çok beğendim. Ben İrem'i çok severim. Neden satanlar, yani bu bambaşka ünlüler üzerinden başka türlü yürütülsün bu operasyon sistemi, işte gördüğünüz gibi çok ciddi de Bir bir kere sorun. Bengü o kadar güzel yaşayan bir kadın ki. Yani oradaki, evet, bu arada Melek için tekrar söylüyorum, Melek Mosso'nun da reçetesi var ki oturup da yani hepsinin şimdi test sonuçlarının çıkmasını Ben bekleyeceğiz. Melek Mosso son yıllarda meşhur. Çok tatlı. Çok da beğeniyorum görüşlerini, her şeyini. Fakat çok yakın tanımıyorum onu. Valla ben burada İbrahim Derici Ama kullanmadığından eminim. Ben tavrından, sesinden anlarım. Artık 35 yıllık Onur yani Akınız. ben oturup hiç kimse için şu kullanıyor, bu kullanmıyor, bu böyle. Yani ben eminimi hiçbir cümlede kullanmam hiç kimse için. Ama günün sonunda ben İrem'in konuşmasını çok doğru buldum. Bu parmak bastığı noktayı çok doğru buldum. O yüzden bir de dediğim gibi bu hafta bir yayın yapacağım. Özellikle bu test meselesiyle ilgili bir avukattan görüş almak istiyorum. Bir vatandaş olarak çünkü merak ettiğim için. Biz bu Evet, esnada onu bir alsana. Al Alacağım. bak, kesinlikle buradan çıkan tüm testler doğru. Şu Merak- ana haber spikerliği yapan kızları meşhur. Neydi? Defne Defne Samyeli. Defne Samyeli kızları, onlar da özel laboratuvara gitmeyi tercih ettiler Saadetli Saran gibi. Hani Hadi nerede bakalım. sonuçlar? Var mı arkadaşlar takip eden sonuçları?
Bilen. Yok Yazsın ne yok, olur. ben takip ediyorum. Ben takipteyim. Yok öyle bir sonuç. Güzide Duran'ın negatif çıktığını. Bu da böyle şey gibi yani lotodan bahsediyor gibi oluyorum ama Güzide Duran'ın negatif olduğunu en son gördüğüm haberlerdeydi. Hakikaten sıkı da böyle yakalayamadım. Ama negatif çıktığını biliyorum. Bir de Sabancılardan Kerim Sabancı bildiğim kadarıyla negatif. Onu da böyle manşet olarak atmışlardı ama diğer Hande Erçel negatif. Onu da biliyorum. Aklımda Evet. olanlar bu. Doldurursanız boşlukları çok sevinirim ama evet bu böyle başka yani böyle her sabah bir operasyona uyanmak gerçekten böyle mi olmalı? İrem Derici doğru soruyu sormuş. Mert Afra da pozitif. Ama Gülmeyeceğim Mert. birbirlerine Ben pozitif. Ben sıkıldım. Mert Ramazan Demir'in Fatih Altaylı röportajını izledin mi? İzledim. İzledim. Peki bu konuyla ilgili gerçekten döneceğim ve soracağım. Çünkü bu yılan hikayesinden bir tek fenalık geçiren ben değilimdir inşallah. Peki Zeynur diyor ki Onur Bey vallahi emniyete görüyor, polis de görüyor sokaklardaki olanı ama şey yapmıyor. Yani bir şekilde ünlülere kafa takıldı diyor. İnsanlar da İrem Derici'nin sorusuna hak veriyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Yazın yorumlara gerçekten. Ben çok cesur buldum. Sizce de cesur mu? Başka ünlüler de Farah Zeynep Abdullah da tweet attı. Ama onun dışında başka ünlülerden ses çıkar mı bu konuyla ilgili? Onu da yazın yorumlara. Peki sen Pelin Akil haberine geçelim mi? İstiyor musun geçmek? Geçelim. Sonra Mert'le Afra'ya geçelim. Gelecek. Evet, Afra Pelin Akil. haberi gelecek ayol gelecek. Pelin Akil haberi gelsin. Bu önemli çünkü. Şimdi Pelin Akil'in fotoğrafı var mı Nevzat Bey? Ben de hiç hatırlayamadım şu an. Şuurum gitti ama yoksa da Pelin Akil bir aşk yaşıyormuş değil mi? Sen telefonda mı konuştun? Ben galiba tamam. Şimdi şöyle olayı duyuran yani aşk yaşadığını duyuran Hürriyet gazetesinden. Tamam. Yanılmıyorsam değil mi? Mehmet Üstündağ. Mehmet Üstündağ mı duyurmuş? Olabilir. Ben tam kaynağa bakmadım ama öyle duydum. Evet doğru. Ben Mehmet Üstündağ Ece Erkenler'in masasında bunun konuşulduğunu biliyorum Doğru. ben. Konuşuldu evet. Doğru. Neymiş Mehmet şimdi? Üstündağ'ın haberi. Çok doğruyu yazmış. Anlat aşkım. Ben kendisini aradım. Böyle bir aşk var mı Pelin dedim. Ben açıklamamı yaptım dedi. Bir oku sonra yine konuşalım dedi. Açıklamasını da okudum. Şöyle diyor, ben özel hayatımla ilgili konuşmamayı uzun zaman önce bıraktım diyor. O yüzden başarılarımızı konuşalım, yaptıklarımızı konuşalım. Teşekkür ediyorum diyor. Zaten burada anlatmış yani aşk yaşadığını. Bu Tekrar aradım açıklama mı? kendisini. Böyle açıklama mı? Evet, kendi açıklaması basına. Böyle Artık açıklama sosyal olur mu? medyada mı yazdı bilmiyorum. Yahu bak sonra bana diyorlar ki Pelin neden sakin değil? Böyle açıklama mı Şimdi olur ben ya? bir şey söyleyeceğim. Boşanmadan önce Baran Bölükbaşı ile aşk yaşamaya başladı. Baran Bölükbaşı kim? Ben Mars'tan geliyorum bilmiyorum. Ne iş yapıyor? Vallahi bilmiyorum yemin ederim. İstiyorsanız linç edin. Bakmadım ne iş yapıyor? Fotoğrafını gördüm ne iş yapıyor Baran Bölükbaşı? Oyuncu mu? Kim? Evet, dizilerde oynuyor. Ya ne bileyim ben çünkü bir ismini yani gördüm ama kim olduğunu bilmiyorum. Peki şimdi yine Dizilerde senin oynuyor yani şey değil de hani bir jön değil ama oyunculuk bölümü mezunu olan Yalı iyi bir Çapkın'da oyunculuğu olan oynadı sanırım. Evet, Yalı Çapkın'da da oynadı. Doğru, evet. Bir ara girmişti. Teşekkür ederim bu arada sevgili seyirciler. Yalı Çapkın'da oynuyormuş. Benim cahilim hakikaten Baran Bölükbaşı kim öyle oradan sormadım. Tanımıyorum yani biliyorsunuz bazen. Ama hoş bir beyefendi gördüm. Tarık karakteriymiş. Çok teşekkür ederim. Peki sen şimdi demin çok acayip bir şey söyledin. Biz onu duymamazlıktan gelmedik. Geliyorum tekrar oraya. Dedin ki sen duyuyor musun beni? İsim geliyor mu Pelin'cim? Geliyor ama internet bağlantına saydırıyorum içimden açıkçası şu an. Merhaba Baran Bey. Niye öyle oldu? Girip çıksan mı acaba? Evet. Tamam baş başa kaldık. Ben de biliyorsunuz ADHD var bir şey yavaşladığı zaman ekstra sinirleniyorum. Onur'un internetine saydırıyordum. Şimdi Baran Bey'le baş başa kaldık anladığım kadarıyla. Nevzat Bey siz arkadasınız diye içim rahat.
Çünkü ben bilmiyordum arkadaşlar, onu baştan söyleyeyim, hani küstah bir şekilde Baran Bölükbaşı kim demedim. Ben o diziyi izlemiyorum. Yani Afra ve Mert haberlerinden ötürü bakıyorum artık sizleri gördükten sonra, ama dizinin fanı manı olmadığım için de Baran Bey'in falan haberdar değilim. Diziden de haberim yok. Ama Onur demin bir iddiada bulundu. Mehmet Üstündağ, bu arada teşekkür ederim. İyi ki varsınız ya bu arada. İyi ki seyrediyorsunuz bu kadar dikkatli, yoksa büyük çuvallarım. Vallahi billahi bak, yemin ediyorum. Onur geri gelebilecek mi? Bir yandan telefondan ona bakayım. Ah. Şimdi demin bir iddiada bulundu Onur. Nevzat Bey, onu hatırladınız mı? Onu yazalım KC olarak. Çünkü Onur Akay'ın iddiası olarak bence yazabiliriz. Dedi ki Pelin Akil dedi. Ben çok severim Pelin Akil'i bu arada. Boşanmadan önce bu ilişkiye başlamıştı dedi. Bunu bir tek ben duymadım değil mi? Onur'a telefonda ne söyledi meselesi var. Bakalım Onur gelebilecek mi, yoksa kaçıyormuş değil mi? Hoparlörden açalım. Evet. Geldi mi? Ben de seni Evet, arıyordum. bağlandım. Var diye. Okey. Şimdi Ben seni duyuyordum Pelin. Doğru duymuşsun. Ben onu söyledim. Yani Mehmet Üstündağ'ın öğrendiğinden daha önce başlamış bir ilişki. yani esasında sen diyorsun ki Pelin Akil Anıl Altan'la boşanmadan önce neydi beyefendi? Ben de bunadım artık. Baran Bey'le değil mi? Baran Bey'le. Evet, Baran Bey. boşanma sebebidir. Gizlendi, saklandı. Yazalım Nevzat Bey KC'ye, Pelin Akil ihanet yüzünden mi boşandı? Onur Akay'ın iddiası. Önemli. Alırlar burayı. Çünkü hakikaten. Sen bunu nereden biliyorsun peki? Ben de kendisini beğenirim, izlerim. Sen bunu nereden biliyorsun peki? Donuyor yahu. Aldattı. Siz hepiniz nereden biliyorsunuz? Niye böyle oldu? Aslında 5G burası. Çok da güzel. Niye birdenbire oldu? Bunu. Bir daha gir. Duyuyor musun şu an? Kendimi vizyon telefilminde böyle Zeki Müren de bizi görecek mi diyen kişi gibi hissediyorum bu canlı yayınlarda. İspatlarım. Mehmet de mi böyle söyledi? Gülseren Bey, ben Gülseren Hanım iyi ki varsınız. Gördüğünüz gibi Onur yok. Ya siz hepiniz biliyorsunuz. Demek ki böyle, bu bir tek Onur'un iddiası değil. İspatlarım dedi Mehmet. Mehmet'i mi bağlasak acaba? Gerçi şu an yayında olabilir. Evet, şimdi diyeceksiniz ki Anıl Altan çok iyiydi. Çocuklarına çok iyi bakıyordu, ama şimdi bakın, senelerce ben de baş başa kaldık, içimi döküyorum. Senelerce magazin sundum televizyonda. Hatırlayan hatırlar. Ben bu tip durumlarda Mehmet'e asla bir şey söylemiyorum. Mehmet Üstündağ çok önemlidir. Çok eskidir. Ama ben gözümle görmeden, kulağımla duymadan kimse için böyle bir iddiada bulunamam. Ve de o yüzden de ayıplayamam şu an Pelin Akil'i. Yani oturup aha falan diyemem. Ben çünkü görmedim, duymadım. Anıl Bey'le konuşmadım. Ben bunu %100 birebir şahidi değilim. O yüzden de oturup şimdi kimseyi ayıplayamayacağım. Çok iyi anne baba olduklarını düşünüyorum. Çok tatlı ikizleri olduğunu düşünüyorum. Ama hani bunun ispatı nerede? Mehmet bunu bir ispatlasın madem öyle söylediği için. Hani bir ispatlasın, ondan sonra konuşulur. Hala boşanamamış peki. Baran Bey de bu da deminki fotoğraftan daha farklı bak şu an. Ben bu dizileri izlemeye başlasam mı? 8 aydır beraberler, ispatlarım dedi Mehmet. Peki keşke Mehmet'i bağlasak. Yayında şu an değil mi bu arada? Onu da yazsanıza bana. Evet. Sen yoksun. Sen kendin yoksun. İnternetin kendisinde bir sorun. Kırmızı yanıyor. Şimdi düzeldi. İnşallah 5G'ye geçtik. Müthiş oldu. 5G, bir 5G'miz eksikti ya gerçekten. Şimdi Pelin Akil'le ilgili şöyle bir şey var yavrum. Diyorlar ki Mehmet Üstündağ da senin söylediğini söylemiş. 5G'ye geçsene. Daha önce ihanet demiş mi? Onu bilmiyorum, dinlemedim, duymadım. Evet. Hatta o zaman doğru demiş. demiş. Zaten onun haberi dedim ben en başta. Ama Hatta o aşk yaşıyor dedi. Pelin de açıklama yaptı. 8 aydır beraberler, ispatlarım demiş. 8 aydan fazla, onu ben de çok sağlam kaynaklarla biliyorum. İspatlarım. Peki bir şey söyleyeceğim. Burada izleyiciler sağ olsunlar, sen yokken beni bilgilendiriyorlar. Dediler ki Pelin Akil daha boşanmamış resmi olarak. Nedir onun ismi? Her yerde, her kanalda boşanmamış. Yani resmiyetle evlilik bitmemiş diyorlar. O zaman eşi uzatıyor herhalde bu olaylardan dolayı.
Onun için de böyle açıklama yapıyor. Fakat hayır, bir insan aşk yaşamasa, böyle bir şey olmasa öyle mi açıklama yapar? Bir açıklamasını oku Allah aşkına Pelin. Yani ben sen yokken, sen bizi duyuyor muydun bilmiyorum ama şöyle bir şey söyledim. Ben kendi gözümle görmeden, aynı odada durmadan, onları el ele yanak yana görmeden böyle bir haberi, böyle bir iddiada haber yapmam. O yüzden de sizin haberinize güveniyorum. Ama sen de söylüyorsun, Mehmet de söylüyor. Demek ki bir bildiğiniz var. Hani ben kendim böyle emin olmadan oturup yargı dağıtamayacağım. Hiç yapmadım çünkü. Hani kim kime aşıktır Şu aynı odada görmedim ben. Şu aynı odada durmadan da ne güzel bir söz. Onu şarkı mı yapsam, ne yapsam? Ya ne bileyim ama ben öyle düşünüyorum. Çünkü yani arkadaşlar bugün sana yarın bana yani. Ben hiçbir zaman magazin sunarken yargı dağıtmadım. Çünkü kendimi de biliyorum. Yarın öbür gün beni de biri yargılar. Hepimizin açığı var. Hiç gereği yok. O yüzden ben Pelin Akil'i severim. Anıl Bey konuşsun o zaman. Madem öyle burada bir taraf daha yok mu? Anıl Altan var. Anıl Bey bu konuyla ilgili bir yorum yapsın mesela. Ben onu beklerim. Ya da adliyeden sürekli bütün evraklar adliyeden Yani. sızıyor ya. Sızı versin o evrak mesela dilekçe. Onu İşte görelim. ben açıkladım. Ben Mehmet de açıklamış. Mehmet Üstündağ da değerli bir gazeteci Hürriyet'in. Ben Mehmet de bazı Üstündağ. şeyler ona ekledim. Çok Bak, Mehmet doğruyu yazmış. İşte gelsinler mahkemeye versinler bizi. Kim kazanıyor görürüz. Bak Mehmet demiş ki yalanlarlarsa detay da söylerim demiş. Peki sana şimdi bir şey soracağım. Tabii Sen şimdi- ben biraz detay fazlasıyla verdim. Mehmet Peki, benim bir şey- kadar verdiğini sanmıyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi Pelin Akil'i aradın sen. Öyle söylüyorsun. Aradın. Ondan sonra Pelin Evet. Akil de dedi. Pelin de sana dedi ki ben özel hayatımla ilgili vallahi ter bastım. Özel hayatımla Hayır ilgili bana demedi. Açıklama yapmış. Hayır Hı. açıklama yapmış. Yapacakmış. Yapacağım dedi. Onu oku sonra konuşalım dedi. okudun, açıklamada da hiçbir şey yok anladığım kadarıyla. Evet ben de tekrar aradım. Tekrar aradığında da işte şöyle böyle kemküm öyle. Yani Allah Allah. magazin severim. Sizi izliyorum. İşte Bilal Bey'le izliyorum. Bir şeyler anlattı durdu bana evet. Afra Saraçoğlu'nun çok reklamını yapıyorsun da dedi. Gerçekten yemin ediyorum Evet vallahi. hala şaşırabiliyorum. Vallahi billahi Ben şaşırıyorum. reklamını yapmıyorum ki. Afra Saraçoğlu kendi reklamını yapıyor. Çok sevildiği için konuşuyoruz. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi mesela Luna diyor ki Daha neyse ya Pelin. Pelin bak şimdi iki Pelin'in arasında bir dilek tutuyorum. ben şunu anlamıyorum arkadaşlar. Ben mesela hayatımda hiç oturup Pelin Akil ki tanıyorum. Annesini tanıyorum Pelin Akil. Hiç aramam böyle bir şey için. Yani ben utanırım aramaya yani böyle bir haberle ilgili. Hani çünkü karşı Ama ben tarafı bunu şimdi medya var, yazılar yazılıyor bizde. Ondan dolayı ben zaman zaman böyle özel şeylerde arıyorum. aramalısın. Ben senin aradın diye sana bir şey söylemiyorum. Karşı tarafta şimdi hani böyle bir konuda mesela Pelin telefonu açıyor ve Afra'dan mı bahsediyor yani? Şu an ortalık yangın yeri. Merak bir şey konuşuyoruz. Afra'nın alakası var. Onu diyorum yani. İşte sürekli şey değiştiriyor yani konu değiştiriyor. En sonunda da onu bana söyledi. Ben Afra'nın niye reklamını yapayım? Tamam komşum olabilir, küçüklüğümü biliyor olabilirim. Afra kendisi başarıları kazandı. Biz konuşuyoruz. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben Allah de onu meşhur et. Hayır şu da var ya aklın yolu bir vallahi bak yemin ediyorum yerimde zıplıyorum. Ya bunu sana söylüyorsa telefonda senin bunu yayında söyleyeceğini akıl edemiyor. Eder ya yani. Ya ben de bunu söylemeyecektim de sen de çok iyi bir gazetecisin. Beni konuşturuyorsun Pelin. Canım, ben şeyi anlamıyorum. Bu gazetecilikle falan alakası yok. Yani şu bir magazinciyle telefonda konuşuyorsun. Hayır sana dayanamıyorum. Senin programında her şeyi açıklamak geliyor içimden. O benim gazeteciliğimden değil. Ben yani ben böyle çok fazla sorarım. Fazla merak ediyorum. Üstü kapalı şeyleri de sevmem ben. Böyle pata pata sorarım. Evet. Ondan konuşuyorsun bende. Bu öyleymiş, böyleymiş, şöyleymiş falan. Bana hiç mesela dedin ya Pelin Akil ben özel hayatımla ilgili konuşmak istemiyorum. Açıklama bu ya. Böyle bir açıklama. Bu bir açıklama değil. Bana açıklama değil. Onu kendi Ama yapmış. Evet. Bu bir açıklama değil. Bunun adı açıklama değil yani. Yemek tarifi versin o zaman. Al sana açıklama. Vazgeçtim ben yemek tarifi vereceğim. Böyle bir şey olabilir mi? Ki menajeri de bu arada Ayşe Barım değil mi? IB değil. Allah Allah çok enteresan. Çok da severim. Böyle hakikaten her seferinde şaşırıyorum. Neyse Baran Bey'i beğendiniz mi? Yakıştırdınız mı bari? Hadi onu sorayım. Bence hoş.
Biraz küpeleri çok fazla ama esmer severim. Fevkalade çocuk Levent Hanım. Abi çok bir şey söyleyeceğim ya. Ünlü olmak ne kadar zor ya. Yani ünlü olup da böyle hayatında hani herkes böyle altın, yani sütten çıkmak kaşık gibi yaşamak lazım. En ufak bir hatada hop ipliğin pazara çıkıyor. Çok O fena bir mümkün şey. değil ki. Yok, o zaman öyle yaşayan ünlü olamaz ki. Ne bileyim çok fena çünkü yani baksana hani böyle Öyle dün yaşayan TRT'de sanatçı olur. Ya da devlet opera balesinde balet olur, operacı olur ya da devlet tiyatrolarında tiyatrocu olur. çok fena. Yani ben Ünlü ünlü oldum. olmak Benim hiç zaten arkadaşım en başta her şeye evet demek. bir de ben ünlü olsam hiç kimseyle arkadaş olmazdım. Kimseye zaten şu halimle kimseye güvenmiyorum. Hiç kimsenin yanında hiçbir şeyimi anlatmazdım ki. Sen ünlü değil misin? Hayret bir şey Pelin. Ben biraz önce sosyal medyada, Instagram'da ünlü gazeteci Pelin Çini'ye konuk oluyorum dedim. Ben senin gönlünün ünlüsüyüm. Ünlü dediğim hani şey ünlüden bahsediyorum canım. Yani ün. Yani ben sokağa çıkınca bakayım şimdi kapıdan aşağıda kimse beklemiyor beni. Yani öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Gazetecilerin beklediği ünlü var ya böyle adımını atıyorsun çat çat çat. O olsa mesela ben Evet. olmuştum. Şimdi sen gazetecisin tabii. Seni de gazeteci beklemez kapıda da. Bir de Ben zaten beni zaman zaman bekliyorlar. Ya zaman zaman dedim 2 günde bir falan bekliyorlar. ama ben isterim ha ünlü bir erkek arkadaşım falan olsun isterim ha onunla çekileyim böyle yandan yancı. Böyle bana çok okey. Ben öyle fotoğrafçı falan hiç deneyimlemedim. Tamam, şimdi bakıyoruz. Şöyle negatiflerden sana bir tane ayarlayacağım. Yalnız lütfen yakışıklı olsun. İlk kriterimiz, tek kriterimiz yani yakışıklı olsun. Teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki çok sığ bir insan. Seçiyorum. Çok Ben yakışıklı sana olsun. seçtim bile. Şu anda hazır seçtim. Yaşlı olmasın. Birazdan program bitsin arıyorum. Sizi tanıştıracağım. Kuşum Aydın'ı arıyorum hemen. Allah müstahakını versin. Çok severim. Çok güzel olmuş estetiği. Peki Afra ve Değil Mert mi? haberini Ay ne tatlı. Onu bir gün konuk alalım mı? Konuk alalım tanıyor Kuşum musun? Aydın'ı. Tanıyorsan alalım. Ben tanımıyorum. Evet. Ay, ay sana ne diyeceğim? Efendim? Ay dur sana bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bu hafta ne oldu biliyor musunuz? Geçen hafta Seda Sayan'la konuştuk. Yani daha doğrusu Seda abla mesaj attı. Ben de mesaj attım. Böyle mesajlaşıyoruz. Benim de hayalim Seda ablayı konuk almak. Onunla karşılıklı program çekmek. Bayılıyorum. Alalım. Beni de programına davet etti. Ay ne TRT olur Türk'teki alalım. programına. Bizim programlarımızı da beğeniyor. Sürekli beğeniyor. Böyle kalpler atmış bana. Ben de ayın biri kilisesine gidiyorum efendim. Dilek dilemeye o gün. Ya nasıl mutlu oldum. Acayip isterim. Yani Seda abla gelsin isterim. Peki Afra Mert haberine geçeceğiz. Hazır mıyız? Geçelim Herkes hadi. hazır mı? Arkadaşlar Evet. yayını şu noktada yayını paylaşın. Bu fanlar ve anticilere söylüyorum. Çünkü hakikaten Mert Ramazan Demir'in ailesiyle de paylaşın bence. Burada şimdi ben susacağım. Onur anlatmaya başlayacak. Buyursunlar efendim. Şimdi Pelin'cim Hı. sen başla. Şu önce Fatih Altaylı'dan başlayalım. Evet. Şimdi Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. Ben çok samimi buldum. Çok beğendim. Kendini ifade ediş şeklini falan. Evet. Orada Çok güzel. değil mi? Çok ben ilk kez bu kadar uzun bir röportajını da dinliyorum hani çok böyle kendini düzgün ifade eden, kendi yaşıtlarına oranla çok olgun bir beyefendi gördüm karşımda. Ama hiç ne Öyledir. Çok değerlidir. aşktan, meşkten, ilişkiden falan pek bahseder bir hali yoktu. Sadece şu sitemini duydum. Doğru da buldum. Bu ünlü olmanın özel hayata büyük bir balta. Demin söylediğim gibi yani hayatı tam yaşayamamak. Ve de sosyal medyanın özellikle hayatı yaşamamıza biraz engel olduğuna dair de dem vurdu. Yani ama bir Afra Hanım'ın ismi geçsin isterdik biz. Baktık geçmedi. Neden geçmedi? O menajeriyle ilgili. Onun önemli konu değil. Orada bir şey vardı. Saat konusuna değindi. Ya senin programında Pelin'cim ya Bilal abinin. Şimdi hatırlamıyorum. Ben söylemiştim. Saatlere büyük merakı var. Afra'ya da saat aldı demiştim. Orada da saatlerle ilgili konudan bahsetmiş. Saat koleksiyonu varmış. Tamam Cem Yılmaz'ın daha büyüktür muhtemelen koleksiyonu ama onun dışında döver. Tabii ki daha büyüktür. Ama ben ya senin programında ya Bilal abinin söyledim, hediye dedim, saat alındı dedim. İşte bak orada kendi açıkladı aylar sonra. Şimdi bir de ikisi
birlikte dün gece, yani pazartesi günü, işte yani dün dizi yayınlandı ya, neydi ismi? Delikanlı. Delikanlı. Reytingleri 2 verelim gün önce Nevzat Bey. işte. Delikanlı. Gel. Reytingler gelsin. Dur. Reytingler düşük geldi. 9. AB'de 9 olması Dizinin lazım. ismine bir alışamadım. Evet. Hah geldi Benim bak. aklıma Yalı Çapkını geliyor. Evet. Totalde 9, Çok AB'de düşük. 4, ABC ne o? ABC'de 7. Düşük. Beklenenden çok daha düşük bir şey. Nedir onun ismi? Tabii Afra böyle başlamadı. Daha zirvede başladı. Fakat şöyle, ben diziyi beğendim. Diziye hiçbir eleştirim yok. Şöyle, sadece partnerleri uygun bulmadığım için Mert'i aradım telefonla. Ben Mert'i kolay kolay hiç aramadım. Bir kere daha aramıştım da. O zaman da bana şarkı sözleriyle ilgili bir şeyler söylemişti. Birkaç tane de paylaştığım zaman oldu. Dedim, Afra olmayınca olmuyor. Olmayınca olmuyor işte. Yani partner çok önemli dedim. Güldü. Sadece güldü. Sadece güldü. Sen arayınca peki telefonu nasıl açıyor? Mesela Onur abi diye mi açıyor? Ne diye açıyor? Ben en çok onu merak ediyorum. Onur Şahsi abi merak. diyor. Tabii Onur abi diyor. O ne sohbetler ediyoruz. Sizin Bu aranız konuları iyi yani. konuşunca öncesinde tabii ki iyi. Gitar bana akor sorar. İşte yapay zekalı müzikleri sorar. Acaba müziği de çok seviyor. Şiir yazmayı çok seviyor. Romantik bir bey. Peki bir şey Ben soracağım. bu konuyu sorduğumda güldü sadece. Ben de orayı paylaştım. İnsanlar yanlış anlamış. Sanki diziyi kötülüyorum diye. Tamam. Dizisi çok güzel. Eski Yeşilçam dizileri gibi artık şu silahlı dizilerden bıktık. Vurdu, kırdı, silah her yerde. Peki, Böyle güzel diziler olsun bence. Ben diziyi beğendim. İkinci hafta reyting alacağından eminim. Reytingler düşük geldi diye morali bozuk muydu? Mesela biz Acun Medya'da çalıştığımızda Acun Yok, bozuk Bey'de, değildi. Bozuk değildi. Onun morali Afra ile ilgili bozuktu. Niye? Yine ne oldu ya? Böyle bir aralarında bir tartışma olmuş. Barışmışlar pazar günü. Pazartesi diziyi de birlikte izlediler. İşte niçin onunla başlayın dedim size. Hani Fatih Bey'in programındaki röportajla. Afra'ya bir kere daha saat hediye etmiş. Pazartesi günü birlikte de diziyi izlemişler. Ben de salı günü aradım. Barışma hediyesi Bir gün miymiş? sonra aradım. Barışma duyuyor musun acaba? Barışma hediyesi miymiş saat? Bilmiyorum yani, zaman zaman hediye alır. Şu hediye almayı çok seviyor Mert. Çok kere aldı. Hepsini ben duyurdum, yani senelerdir alıyor. Afra Hanım da alıyor herhalde değil mi hediye? Ekiple beraber izlediler diyor bak. Ekiple beraber izlediler pazartesi diyor. Birlikte izlemediler. Mert ekiple izledi diyor. Muhtemelen ekipler insanlar mı? Yani gördüğünüz bir şey yazıyorsunuz diye düşünüyorum. Diyorlar Tabii, ki beraber izlememişler. Sette beraber izledik. Bak izleyen biri yazıyor şu an. Ne diyorsun? Hayır. Ekiple birlikte izlemedi. Afra ile birlikte izledi. Onu yazan doğruyu söylemiyor. Vallahi şu an 1, 2, 3, 4, 5 kişi yazıyor. Yazmaya devam edersiniz. Fotoğraflar varmış. Beraber set ekibiyle birlikte izlerken fotoğraflar varmış. Yapımla izledi diyorlar. Fotoğraflar var. Ne demek istersin Onur Bey diyorlar. Semra Hanım galiba. Hayır, Afra ile izledi. Bana yalan söylemez. Eğer zaten ikisi de aynı yapım firmasında, belki hepsi bir aradaydı. Onlar bir odada izledi. Nerede izlediklerini bilmiyorum, sormadım. Fakat yapımla oturup izlemedi. Afra ile beraber izledi. Ben bunu buradan kesinlikle doğruluyorum. Mert bana bunu kendisi söyledi. En kötü şöyle bir şey olabilir. Yapımla izleyip. İkisi de zaten aynı yapım firmasında. Afra'yı da davet etmişlerdir. Belki öyle olmuştur, bilmiyorum. Ben o kadar derince bilmiyorum. Bak mesela şöyle bir Nizami Afra'dan isterim fotoğrafı. Ben de herkese gösteririm nasıl izlediklerini. Evet. Adam diyor ki sevgilim yok ondan sonra ama işte siz bu yalanlara devam ediyorsunuz diyor. Çünkü Mert Ramazan Demir'in ısrarlı bir şekilde benim sevgilim yok açıklamaları var. Ben özellikle bunu görünce, hatta seninle konuşmamıştık. Mert ne zaman Afra'yla aşk yaşarken sevgilim var dedi mi ki?
Bodrum'daki şey dışında bir şey görmedik. Bodrum'u Hayır hatırlıyoruz. hayır, Afra'yla Bodrum ayrı. Ha, onu Afra'yla da. yaşarken bile demedi ben aşk yaşıyorum diye, öpüşürken yakalandılar sadece. Türkiye'de Teknede. bunu bir tek söyleyen benim zaten. İlk Bilal Özcan'ın programında 3 sene önce söyleyen benim. Benimle patladı haber. İkisinin ağzından da şükür böyle bir şey duymadık değil mi daha bugüne kadar? İkisinin Peki. ağzından ayrıldık da duymadık, beraberiz de duymadık. Ama öpüşürken gördük. Eve girerken gecenin 3'ünde girip sabahın 7'sinde evden çıkarken gördük. Yaşamadılarsa ne mutlu. Zaten aynı yapım firmasındalar. Orada da izlemiş olabilirler. Belki de Afra'yı oraya davet ettiler. Bilmiyorum. O da olabilir. Bak şimdi burası da önemli. Benden Diyor ki, daha iyi araştırıyor şeyler, fanlar. zaten yani bu iş böyle yılan hikayesi döndüğü sürece fanlar da araştırmaya devam edecek. Hikayesi falan değil. Çok güzel aşk yaşıyorlar. Halen mutlular. Leo da geldi, beni çağırıyor. Farkındayım. Bunu okudun mu? Bence burası röportajda yani burası daha önemli. Lise döneminde Denizli'ye tıp okuyan abimin yanına gittim. Abim 5-6 farklı yerden aldığı bursla beni okutmaya çalışıyordu. Yani esasında burada ailesiyle ilgili çok ciddi, bence çok samimi kısımlar bunlar. Yani bugün geldiği noktayı düşünürsek, kazandığı paraları Şimdi düşünürsek bir şey söylüyor bunlar. bu nerede çıkmış? Hangi gazetede? Kim açıklamış bunu? Benim bildiğim Fatih Altaylı'nın programından manşetleri olması lazım. Üniversite sınav Ben başladı. öyle Bak, o kadar güzel ki bence burası. Yani Afra aşkına saygım sonsuz ama esas Mert Ramazan Demir'e dair bir şey bilmek istiyorsak hayatıyla ilgili anlattığı şeyler çok daha bence kıymetli. Şu an geldiği yeri düşünün, kazandığı parayı düşünün ve abi o noktada ne kadar zorlandığını ama zorlanmaya karşı nasıl ayakta durduğunu anlatıyor. Tamam, Afra, Mert ayrı bir şey ama bir örnek olacak kısım varsa o da burası yani. tabii. Ama durumu da çok kötü bir ailenin çocuğu değildi. Durumu iyi ailesinin. Sanıyorum Afra daha sıkıntılı büyüdü. Afra 13 yaşında çalışmaya başlayan bir kızdır. çok zor hayatlar. Hani 13 yaşında çalışmak zorunda kalmak bu çocuk için. Hani gerçekten Evet. tatlı bir durum değil. Burada da anlatıyor, işte burs meselesini anlatıyor. Abisi Denizli'ye tıp okuyor, gidiyor bursla okutmaya çalışmış, abisi onu işte yalan söylemiş, böyle bir kendini anlatma derdi var. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Delikanlının reytingleri beklendiği gibi gelmediği için Mert Ramazan Demir normalde röportaj veren biri değil ama herhalde daha sık röportaj verecek şu dönemde. Afra röportaj verir mi sence? Alacağım bunu. Onur. Afra ile birlikte mi dedin? Dinliyor musun? Sen ne yapıyorsun biz burada program yaparken? Afra'ya mesaj attım şu an. De ki evet, benim bir partnerim var, sizin ilişkinizden dolayı artık fenalık geçiriyor diye. Peki şimdi Fatih Altaylı diyor ki, Mert Ramazan Demir Fatih Altaylı'ya diyor ki bende hiç evlenme isteği yok. Fatih Altaylı da diyor ki ben Fatih abi severim. Sendeki talep fazlalığından dolayı olabilir. Bu kadar yakışıklı olunca insan bu kadar talebe nasıl karşılık verebilirim diyebilirsin. Ama Kıvanç Tatlıtuğ evlendi. Öyle demeyin. Her talep, arz talep bunu etkilemiyor Fatih abi. Doğru demiş. Kıvanç Tatlıtuğ mu demiş orada? Çok doğru diyor. Hayır, ben söyledim onu. Yakışıklı deyince benim aklıma... Sen mi dedin? Ben de Mert dedi. Ben tamamını okumadım. Evet. Yani diyor ki ben diyor evlenmek istemiyorum diyor Mert Ramazan Demir. Fatih Altaylı da diyor ki sana diyor çok fazla talep var diyor, ondan istemiyorsundur diyor. Röportajdan. Buyurunuz. Kendisi Afra'ya evlilik teklif etti otel odasında daha seneler önce. Öyle bir evlenmek istiyor ki. Afra ile istiyordu. Şimdi istemiyor olabilir yani, bilemem. Bu arada evet, Nizami Hanım Bey, ben karıştırıyorum ama Salih Bademci de var. Ben çok beğenirim Salih Bademci ve çok da başarılı bulurum. Delikanlı'da o da oynuyor. Ben o olduğu için ekstra bakacağım bu diziye. Ne mesajı attın Afra'ya? Şimdi burada herkes soracak. Ne mesajı attın? Biz de öğrenelim. Okusana, ne dedin Allah aşkına? Şöyle dedim. Afra'cığım, Mert bana böyle söyledi, diziyi birlikte izlediğinizi. Fanlar da yapımla birlikte izlediğini söylüyor. Sen orada mıydın? Mert niye bana bunu söyledi? Bir açıklama yapar mısın dedim. Bu kadar. Henüz görmedi. Bunu burada yapman önemli. Şöyle önemsiyorum.
birebir onlara ulaşabiliyor olduğunu insanların bilmesini ben önemsiyorum Onur. Yani seninle yayın yapan biri olarak hani burada da karşıda da bütün fanlar ve anticiler artık ezberledim sizi biliyorum. Senin Mert Bey'de işte Afra Hanım'a da telefon uzaklığında olduğunu bilinmesini önemsiyorum ki böyle işkembemizden Pelin'cim 3 yıldır bu konuyu işliyoruz. Seninle 1 yıldır hemen hemen canlı yayın yapıyoruz. Haziran'da 1 yıl olacak. Kimlerle ilgili konuştuysak seni bile geceleri aradılar benim yorumlarımdan. Afra ile Mert'ten hiçbir kere bir şey duydun mu? Yani bu kadar konuşacaksın. Dünya magazini verdi bizi ya. Bir tek Türkiye değil. Evet. Hiç yani böyle bunlar doğru olmasa kızmazlar mı yani? Niye konuşuyorsun demezler mi? Yani en kötü ihtimalle yeter artık bu adam da bizim hakkımızda Yani. Yani ben bilirmiştim çoktan yani. Böyle bir tepki gelmedi. Ama dediğim gibi senin o insanları tanımadığını iddia edenler her zaman olacak. Ben de diyorum ki bir gün yanak yana üçünü böyle sandviç gibi Onur ortada bir fotoğraf görürsek hepimiz susarız herhalde. Evet, üçümüz de yan yana geldik bir kere Arnavutköy'de fakat fotoğraf çekilmedik. Afra ile zaten ben geliyorum çok fotoğraf birkaç tanesini atmıştık o doğum gününde. Daha sonra da var da atmıyorum. Bir daha belki üçünüz bir araya gelirsiniz. Biri diyor ki Mert Aselsu diyor. Mert kimseyi umursamıyor konuşanlara niye uğraşsın diyor. Valla Mert Ramazan Demir'i ben Çıplak dizisi döneminden biliyorum. Çok da enteresan dizidir. Çok da güzel dizidir. Ama hani hiç oturup kalkmadım etmedim hani ahkam kesebilecek bir bilgim yok. İyi bir oyuncu olduğunu, yetenekli bir isim olduğunu biliyorum. Delikanlıyı da Salih Bademci yüzünden izleyeceğim. Onu kişisel tercihim çok beğeniyorum. Peki sen diyorsun ki birlikteler. Bir sorun yok. Şu an okey mi durum peki ikisinin arasında? Haftada 5 kez Hiçbir ayrılıyorlar. sorunları yok. Hiçbir sorunları yok. Şimdi Afra bana mesaj atacak haftaya da programda anlatırım. Tamam Bilal abi daha aramızda olursa belki Bilal abiyle de programa başlarsınız tabii onu bilemiyorum. Buradan da sevgilerimizi iletelim. İzleyebiliyor mu Onur? Yani ne derler onu? Bakabiliyor mu bir şeylere? Sen biliyor musun Bilal abi? İnternet yoktur. Televizyon ancak izliyorlardır. Neyse biz sevgimizi biz buradan hani selamımızı sevgimizi yollamış olalım. Ama haftaya hani eğer o çıkmazsa onunla yayın yani ve biz çarşamba günü yine burada olacağız. Onun sözünü de benim. Sen de zaten senle 12'de hep her hafta çarşamba programımız var. Arkadaşlar. Bilal abiyle olsa o da 18'de evet. Arkadaşlar herkes şahit değil mi? Herkes duydu. Ne dedi? Her çarşamba 12 seninle yayın yapacağım dedi. Bu kayıt burada dursun. Bazen ben çünkü Onur kaybolacak diye çok korkuyorum. Geçen hafta yok kaybolmam ya. Pelin'cim niye kaybolayım? Seni çok seviyorum. Bizi izleyenleri, yorum yazan herkese çok seviyorum. Onları okumak çok keyifli. Herkese de sevgiler gönderiyorum. Bizi izledikleri için teşekkür ediyorum. Delikanlıyla da konuşacağım. Delikanlıyla bir daha. Haftaya kadar konuşurum. Konuşursan sevinirim çünkü gerçekten hani burada bir anticiler var ki pek hoşlaşmıyorlar bu durumla diye tahmin ediyorum. Onlara alışkınız biz. 3 yıldır varlar hayatımızda. Ben çok alışkınım onlara. Ben zorlanıyorum. Yani artık WhatsApp mesajlarımı bile okuyamaz oldum onların yüzünden. Yani her yerde onlar var. Kötü mesaj atıyorlar mı sana? Böyle. Neler. Gerçekten mi? Tabii. Allah akıl fikir. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. İbrahim Tatlıses haberi başta önemli. Pelin Akil'le ilgili çok önemli iddiaları oldu Onur'un ama Mehmet Üstündağ da aynı şekilde iddialarda bulunmuş. O meseleyi çok merak ediyorum. İrem Derici'nin açıklaması hakkında fikirlerinizi geri dönüş izlersiniz. Lütfen yazın. Bence en önemli magazin haberi buydu. Afra ile Mert de gördüğünüz gibi ayrılmamışlar. Biz altını çizelim diyorum. Haftaya çarşamba yine 12'de burada olacağız. Herkes kendine dikkat etsin. Yayını paylaşın. Yorum yapın. Bir de abone olursanız. Bunu hiç söylemeyi unutuyorum ama abone olursanız çok mutlu olurum. Bana ulaşabilirsiniz. Herkes kendine dikkat etsin.